Kitap özetlerini yayınladığımız ve yorumladığımız Kitaplık Rafı kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün edebiyatın en sarsıcı, en derin eserlerinden birine dalıyoruz. Dostoyevski'nin başyapıtı Karamazov Kardeşlere. Bu inanın bana bir romandan çok daha fazlası. Tanrı, para ve cinayet etrafında dönen tam bir felsefi fırtına. Gözünüzde canlandırın. Her şey bu üç temel üzerine kurulu. Sahnenin tam ortasında artık paramparça olmuş bir aile var. Sefahat düşkünü, ahlaksız bir baba, Fyodor Pavlovich ve onun birbirinden geceyle gündüz kadar farklı üç oğlu. Aralarındaki o gerilim o kadar yüksek, o kadar keskin ki en sonunda korkunç bir cinayetle patlama noktasına geliyor. Ve bu olay her bir karakterin ruhunun en karanlık, en ücra köşelerini bile aydınlatıyor. Ve işte karşınızda ailenin reisi Fyodor Karamazov. Şu sözlerdeki ironiye bakar mısınız? Tam da kendisinin sürekli yaptığı şeyi başkalarına yapmamalarını öğütlüyor. O para düşkünü, manipülatif, ahlaksız ve kendi deyimiyle tam bir kötü soytarı. Ailedeki bütün o kaosun, bütün o trajedinin ana kaynağı işte bu adam. Şimdi gelin bu çöküşün merkezindeki aileye biraz daha yakından bakalım. Çünkü bu sıradan bir aile dramından çok daha fazlası. Bu bir ahlaki ve ruhsal çöküşün, bir çözülmenin hikayesi. Fyodor Pavlovich sadece kötü bir baba değil. O adeta etrafındaki her şeyi zehirleyen bir figür. Düşünün, oğullarını küçücük yaşta terk etmiş, onlara ne bir gram sevgi ne de ahlaki bir rehberlik sunmuş. Şimdi ise yıllar sonra hem mirası hem de aynı kadına duydukları arzu yüzünden en büyük oğluyla ölümcül bir rekabetin içinde. Ve şimdi bu babanın karanlık gölgesinde büyüyen üç meşru oğula geçelim. Her biri o kadar farklı ki adeta hayata dair bambaşka bir felsefeyi, üç ayrı dünyayı temsil ediyorlar. En büyük oğul Dimitri, yani Mitya. O tam bir duygu insanı. Mantığıyla değil, kalbiyle hareket eder. Bir an onuru için her şeyi yapabilecek kadar gururlu, bir an sonra öfkesine yenik düşecek kadar fevri. Babasıyla aynı kadına, Gulşenka'ya ölümüne aşık ve miras yüzünden de onunla kanlı bıçaklı. O bedenin ve tutkunun dünyasıdır. Ortanca oğul Ivan ise aklın ve şüphenin ta kendisi. Avrupa'da okumuş parlak bir entelektüel. Zihni sürekli büyük sorularla meşgul. Tanrı var mı? Eğer varsa bu dünyadaki kötülüklere neden izin veriyor? Adaletsiz bir dünyada ahlak mümkün mü? Onun dünyası soğuk mantığın ve bitmek bilmeyen felsefi sorgulamaların dünyası. Ve en küçükleri Alyosha. O ailenin ruhani kalbi, adeta denge unsuru, nazik, sevgi dolu ve sarsılmaz bir inanca sahip. Ailesindeki o kaosu yatıştırmaya, herkesi bir şekilde birleştirmeye çalışıyor. Alyosha, inancın ve koşulsuz sevginin dünyasını simgeliyor. İşte böyle. Üç farklı dünya, üç farklı kardeş. Ve şimdi bu üç dünyayı geri dönülmez bir şekilde birbirine çarpıştıracak o büyük patlama anına giriyoruz, cinayete. Ve bir gün o beklenen oluyor. Ailedeki bütün o birikmiş gerilim, nefret ve rekabet, Fyodor Karamazov'un kanlar içindeki cesedinin bulunmasıyla zirveye ulaşıyor. Bu olay sadece bir ailenin değil, aynı zamanda bir toplumun bütün ahlaki temelini derinden sarsıyor. Peki katil kim? İşte burada tüm kanıtlar ama istisnasız tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyor. Dimitri. Motivi var mı? Var. Fırsatı var mı? Var. Babasını öldüreceğini defalarca sokaklarda haykırmış, paraya feci şekilde sıkışık ve olay gecesi üzeri kanlar içinde olay yerinden kaçarken görülmüş. Yani dava kapanmış gibi duruyor değil mi? Ama işte Dostoyevski'nin dehası da tam olarak burada devreye giriyor. Roman o basit katil kim sorusundan çok daha derin, çok daha rahatsız edici bir soruya odaklanmamızı istiyor. Asıl sorumlu kim? Evet, kanıtlar Dimitri'yi gösteriyor olabilir ama roman bizi daha derine, yüzeyin altına bakmaya zorluyor. Bu cinayetin ardındaki ahlaki ve felsefi sorumluluk aslında kime ait? İşte romanın tam kalbindeki ikilem bu. Bir yanda yasal suçluluk var. Kanunlara göre tüm delillerin gösterdiği Dimitri suçlu gibi görünüyor. Ama diğer yanda bir de ahlaki suçluluk var ve burada gözler Ivan'a dönüyor. Onun o meşhur eğer Tanrı yoksa her şey mübahtır düşüncesi. Acaba bu fikir cinayeti işleyen kişiye felsefi bir izin, bir zemin hazırlamış olabilir mi? Yani bir fikrin kendisi bir eylem kadar suçlu olabilir mi? İşte bu çarpıcı sözler cinayeti entelektüel olarak mümkün kılan kişinin Ivan olduğunu adeta yüzüne vuruyor. Yani
Ivan tetiği çekmemiş olabilir, evet. Ama silahı dolduran felsefeyi o yaratmıştır. Bu da bize bir düşüncenin ne kadar tehlikeli olabileceğinin ve eylemlerimizden olduğu kadar fikirlerimizden de ne kadar sorumlu olduğumuzun altını çiziyor. Romanın sonuna doğru mahkeme bir karara varır, evet, ama Dostoyevski okuyucuyu nihai, rahatlatıcı bir cevapla değil, tam tersine devasa ve zihinden asla çıkmayan bir soruyla baş başa bırakır. Yasal adalet bir şekilde yerini bulsa bile peki gerçek adalet sağlanmış mıdır? Cinayetin bütün yükü gerçekten sadece tek bir kişinin omuzlarında mıdır? Yoksa tüm Karamazovlar, hatta bir bakıma hepimiz bu korkunç suçta bir pay sahibi miyiz? Roman işte bu soruların yankılarıyla sona eriyor. Ve işte romanın bize miras bıraktığı o ölümsüz soru. Ahlakımızın temeli nedir? İnanç olmadan iyilik ve kötülük arasında gerçekten bir fark kalır mı? Dostoyevski bize bir cevap vermiyor. Bu devasa soruyu alıp üzerine düşünmemiz için doğrudan bize yöneltiyor. Ve bu soru, emin olun, kitap bittikten çok ama çok uzun bir süre sonra bile zihinlerimizde çınlamaya devam edecek.